Bayis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 5 Kasım Çarşamba bülteniyle karşınızdayız. Nelerimiz var? Ajax Galatasaray'ın Hollanda yolculuğuna değineceğiz. Inter Kairat Almaty'yi ağırlayacak. Kairat Almaty'nin tarihindeki ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde Giuseppe Meazza çıkışına bakacağız. Son maçımızda ise Manchester City Dortmund mücadelesinin detaylarına ineceğiz. Canlı tahtamız player tercihimiz her zaman olduğu gibi var. Her gün saat 4'ten liste karşınızda oluruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Galatasaray'ın Hollanda yolculuğuna birlikte eşlik edelim. Şampiyonlar Ligi'nin devamı için bence kritik bir mücadele Hollanda yolculuğu Galatasaray'ın. Ajax çok formsuz. Öncelikle bir Ajax cephesine bakalım. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde son sırada Ajax. 36. sırada. 3 maçta galibiyetleri yok. Sadece bir gol attılar. Kalelerinde 11 gol gördüler. Yani Pafos, Kairat Almaty, Karabağ gibi takımların çok gerisinde bir Ajax. Eski günlerinden çok uzak bir Ajax var karşımızda. Lige baktığımız zaman Ajax cephesinde ise aslında ligde de dalgalı seyri var Ajax'ın. Şu anda dördüncü sıradalar. 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, bir mağlubiyetleri var. 21 gol atarken kalelerinde 15 gol gördüler. Yani John Heitinga bu takıma hiç iyi gelmedi diyebiliriz. Ajax genelde her zaman kafaya oynayan, PSV ile yarışan bir takımken şu anda bir orta sıra takımına dönüşmüş bir halde diyebiliriz. Baktığımız zaman Galatasaray cephesinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt hezimetinden sonrasında bir reaksiyon verdi Galatasaray. Özellikle Liverpool galibiyeti ve son maçta Bodo Glimt'i içeride yenmek kritikti. Şu anda 14. sıradayız. 3 maçta 2 galibiyet, bir beraberliğimiz var. 5 gol atarken kalemizde 6 gol gördük ama yani Liverpool'dan hiç gol yemedik. Bodo'dan bir gol yedik. Frankfurt maçı çok kritikti. Orada da aslında Şampiyonlar Ligi'nde bir anlık konsantrasyon kaybının nelere mal olabileceğini ilk yarının son periyodunda görmüştük zaten. Maç özelinde ne düşünüyoruz? Şimdi Ajax oldukça formsuz ve artık Ajax bir reaksiyon istiyor. O yüzden Ajax'ın bu maçta kapalı oyun gibi bir oyun planı tercih edeceğini hiç düşünmüyorum ben açıkçası. Artık ne var ne yok saldıracak ve artık bir reaksiyon göstermek isteyecek taraftar yönünde. Peki biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? Baktığımız zaman Galatasaray özellikle ön alanda baskı yaptığı takımlara karşı çok rahat galibiyetler alabiliyor. Son maçı Bodo Glimt örneği mesela. Bodo'yu ön alanda öyle bir boğdu ki artık hataya zorlandı Bodo. Artık bu topu alın, gol atın da rahatlayalım. O raddeye geldi yani o moda soktu rakip takımı. Şimdi burada da Ajax'ın saldıracağını düşünüyorum ben. Ajax saldırdıkça arka planda boşluklar verecektir. İleride de Sana artık bir form yakaladı. Barış Alper çok hızlı bir futbolcu. Sara, İlkay çok böyle hızlı paslarla aslında topu üçüncü bölgeye taşıyabiliyor. Osimhen orada çok savaşıyor. O yüzden benim buradaki ana tercihim ilk yarıdan bir gol sesi duyacağımız. Bu cepte kalsın. Yani ana tercih olarak ilk yarı 0,5 üstünü öneriyorum. Biraz daha tercihi arttırdığımızda Ajax'ın bu hızlı başlangıcına Galatasaray'ın reaksiyonuyla geçişten bir gol bulacağımızı düşünüyorum. O yüzden deplasman ilk yarı 0,5 üstü de bence burada kıymetli. İlk yarıdan ağları minimum bir kere sarsacağımızı düşünüyorum. Umarım 2 olur, 3 olur ilk yarıdan. Ama ana tercihimiz ilk yarı 0,5 üstü yönünde olacak. Hadi gelin şimdi Hakan Çağranoğlu Inter'e bakalım. Tepe Meazza çimlerinde bir tarih var aslında şu anda. Kairat Almaty baktığımız zaman ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor ve onlar için oldukça zor bir deplasman, mümkün olmayan bir deplasman bence. Öncelikle bir Inter cephesinden başlayalım. Inter Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 3 galibiyet aldı. 9 gol atarken kalelerinde gol dahi görmediler. Formda bir Inter var ve Şampiyonlar Ligi'ne her zaman farklı oynayan bir Inter var. Artık yani taraftar, takım, camia Şampiyonlar Ligi'ne çok alışkın. Her zaman yarı final, final. Artık Inter'in cebinde gibi bir senaryoya döndü Şampiyonlar Ligi. Lige baktığımız zaman Inter cephesinde şu anda ikinci sıradalar. Napoli ile bir puan fark var arada. 10 maçta 7 galibiyet alırken 3 mağlubiyet aldılar. 24 gol attılar. 12 gol yediler. Tam yedikleri golün 2 katını attılar diyebiliriz. Kairat Almaty cephesine baktığımızda ise yani çok mütevazi bir takım Kairat. Şu an 34. sırada Şampiyonlar Ligi'nde. 3 maçta bir beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. Bir gol attılar, kalelerinde 9 gol yediler. Buradaki aslında galibiyet yani pardon beraberlikleri de birebir rakibi Kairat Almaty Pafos mücadelesinde çıktı. Golsüz bir maç izledik. Sporting Lisbon'dan öncesinde 4 gol yediler. Real Madrid'den 5 gol yediler. Baktığımız zaman yani burada Inter'in favori olduğunu zaten söylememize gerek yok. Ama buradan neler türetebiliriz baktığımızda? Şimdi Inter ilk yarılarda gol atabilen bir takım Şampiyonlar Ligi'nde. Kairat'ın da Giuseppe Meazza'ya
o baskıya dayanabileceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden benim buradaki ana tercihim Inter'in ilk yarıyı önde bitireceği yönünde ve 2 gol atarak önde bitireceği yönünde. İlk yarı 1,5 üstü olarak düşünüyorum ana tercihte. Biraz daha arttırmak isteyenler 1 ve ilk yarı 1,5 üstü veya da ilk yarı Inter'in 3 gol atacağını, yani ilk yarı 2,5 üstüne yönelebilir. Ama buradaki ana tercihimiz maçta ilk yarıda 2 gol sesi duyacağımız yönünde olacak. Hadi gelin şimdi son mücadelemize geçelim ve Haaland'lı City'yi konuşalım. Guardiola'nın sitesine geçmeden öncesinde hatırlatmalarımızı yapalım. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Her cuma saat 6'da bahis eğitimlerimiz oluyor. Lig analizini tekrardan devreye aldık. Hafta içi her gün saat 7'de de short videosu olarak lig analizini yayınlıyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Videolara beğenileriniz önemli. Bir beğeni bırakırsanız da çok mutlu oluruz. Telegram grubumuzda canlı tercihler paylaşıyoruz. Orada da çok iyi gidiyoruz. Videonun açıklamasından Telegram'a da gelebilirsiniz diyelim ve hatırlatmalardan sonrasında City mücadelesine geçelim. City'ye baktığımız zaman şu an Şampiyonlar Ligi'nde 7. sırada. 3 maçta 2 galibiyet, bir beraberlikleri var. 6 gol atarken kalelerinde 2 gol gördüler. Dortmund cephesine baktığımızda ise 3 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik onlarda. 7 puanları var, 6. sıradalar. 12 gol attılar ve 7 gol yediler. Baktığımız zaman Dortmund'un oynadığı bütün maçlar 3,5 üstünde sonuçlandı Şampiyonlar Ligi'nde. Karşımızda 2 tane golcü takım var. Dortmund kapanmayı da bilmeyen bir takım bu arada. Özellikle City'ye karşı kapanması aslında City'nin biraz ekmeğine de yağ sürecektir. Ben burada kıran kırana, korakor bir maç bekliyorum. Taraf bahsinden kaçmakta yarar var. Öncelikle bunun altını çizeyim. Bu maç özelindeki benim ana tercihim 2,5 üstü yönünde olacak. Karşılıklı gol var ve 2,5 üstü kombosu da değerlendirilebilir. Yani combo halinde oranı bir tık daha, bir barem daha yükseltebiliriz. Ama benim buradaki maç özelindeki ana tercihim City Dortmund mücadelesinde ağların minimum 3 kez sarsılacağı yönünde olacak. Hadi gelin bir de şimdi Şampiyonlar Ligi için canlı tahtamız ve player tercihlerimize bakalım. Orada neleri tercih ettik. Canlı tahtamıza baktığımızda Kulüp Brugge Barcelona mücadelesinde ilk yarı golünü takip edeceğiz. Marsilya Atalanta'da Marsilya'nın bir golünü takip edeceğiz. Pafos Villarreal mücadelesinde ise Villarreal'in golünü ve gollerini takip edeceğiz. Player'a baktığımızda Ajax Galatasaray'da Osimhen'in ağları sarsacağını düşünüyorum. Ve Inter Keirat Almaty mücadelesinde de Martinez'in bir gol atacağını düşünüyorum. Her gün saat 4'te analizle, hafta içi her gün saat 7'de lig analiziyle, her cuma saat 6'da ise bahis eğitimiyle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim. Videoya beğeni bırakmadıysanız bir beğeni bırakırsanız da çok mutlu oluruz. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Kazançlı günler diliyorum.